Merhabalar sevgili dostlarım. Yine bir günlük astroloji yorumunda sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Ocak 2023. Evet, niyetlerimiz, zikirlerimiz, duamız olsun, gerçek olsun diyerek programımı açıyorum. Tabii ki defterim de elimde. Defterleriniz var, niyetlerinizi yazıyorsunuz değil mi? Artık bir şeyler değişmeli. Ve biz bunu istersek ve biz buna niyet edersek ve biz bunu aklımıza yazarsak değişiyor. Bunu zaten kanıtlarıyla görüyoruz. Her şey bir algı operasyonu. Aklımız var, fikrimiz var, düşüncemiz var. Kendimiz kendi doğrularımızı gideceğimiz yolu belirleyelim. Birinin lafıyla, birinin ortaya attığı bir lafla hurra onun peşinden giderek olmadık şeylere inanarak koskoca bir algı operasyonu içine düşerek ki şu anda çok var bu. Ondan sonra büyük yanılgıra düşebiliriz. O yüzden siz kendi niyetinizi yazın sevgili dostlarım. Mucizelere açık ve mucizeleri kucaklamaya hazır olun. Bugün mucizeler günü çünkü Güneş ve Uranüs'ün arasındaki 120'lik açı bugün kesinleşiyor. Niyetlerimiz, dualarımız mucizelerle gelsin diyor. Peki bu açı altında ne yapmalıyız? Ondan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle yeniliklere açık olmak gerekiyor. Burada sıradanlık olmaması gerekiyor. Büyük projeler, inanmak, inandıkların doğrultusunda gerekiyorsa yönünü değiştirmek. Çünkü Uranüs yenilik demek. Güneş de burada kendini değiştir anlamında çalışıyor. Biraz daha yenilikçi ol, farklı yöntemler dene diye bize haber veriyor. Ve tabii ki bu sürprizleri de getirecek. Bu arada bugün 17-16'ya kadar evet Ay İkizler Burcu'nda boşlukta ve tüm günde yeniliklere açık olmamızı işaret eden bir gün. Yeni bir şeye başlamıyoruz. Sadece bunu düşünüyoruz. Hayal ediyoruz. Zaten bugün Merkür Retro zaten. Ay İkizler Burcu'nda boşlukta. Mars Retro. Asla yeni bir şeye başlamak için hiç uygun bir gün değil. Öncesi olan konulardan bahsetmiyorum bu arada. Pat diye kalkıp gidip bir cep telefonu almam mesela. Ya da işte gidip televizyonu değiştirmek istiyordun ne zamandır diyelim ki. Bununla ilgili bir karar alma. Çünkü dijital konular, bu elektrikli, elektronik konularda, alanlarda, akıllı cihazlarda bazı sıkıntılar çıkabilir Merkür Retro sonuçta. Ama bugün onların günü değil. Bugün düşünmek, araştırmak, öğrenmek, yazmak, planlamak, hedeflerini büyütmek günü sevgili dostlarım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bugün Ay Türkiye haritasında sabah 02'de 29 derece İkizler Burcu'nda ayıyla Türkiye'nin kavuştuğu ve boşluğa girdi. Boşluğa girdi ve gün boyu boşlukta ilerleyecek sevgili dostlar. Açamadım bir dakika, saati söyleyeceğim size. Evet, saat 17-14'e kadar Ay boşlukta. Bugün herhangi bir konuda zorlanabiliriz, işler yarım kalabilir, canımız istemeyebilir mesela. Biraz daha afaki sonuçlarda havada kalabilir yani gün. Neticelenmesi zor bir gün olabilir. Şimdi 17-14'ten sonra Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Tabii ki bizim enerjimiz değişiyor. Evimize, ailemize, yaşadığımız yere, işte biraz eskiye, maziye gidiyoruz. Bakın yarın yani 5 Ocak akşamından itibaren Merkür Retro unutmayın. Eski aile düzenlerimizi özleyebiliriz. Eski evimizi, eskiden oturduğumuz, yaşadığımız yerleri, arkadaşlarımızı, ailemizi, yani nostalji günleri esecek önümüzdeki 2 gün boyunca. Türkiye haritasında da Yengeç bizim yükselenimiz, Türkiye'nin yükseleni. Ay tam yükselenimizin üzerinden geçecek. Şimdi bugün Uranüs ve Güneş'in de tabii ki böyle bir olumlu etkileşimi olduğuna göre maddi konularda bir sürpriz yine bekliyorum sevgili dostlar. Bugün hem bireysel haritalarda hem Türkiye haritasında önemli bazı açıklamalar yine bekleyebilirsiniz. Dün böyle bir yorumda bulunmuştum ben, düzenleme olacak diye. Bugün o düzenleme yapıldı. Arkadaşlar, sevgili takipçilerim bana yazdılar. Ben haberim olmamıştı, duymamıştım. Ondan sonra tabii ki mutlu oldum. Ama bunun biraz dahası lazım arkadaşlar. Şimdi evet böyle bir gün olacak. Yeniliklere, sürprizlere açık bir gün. Fakat önemli bir şey daha var. Bugün size söylemek istediğim. Biliyorsunuz bugün yine emlak ve konutlarla ilgili yeni bir paket açıklandı.
Onu da pek anlayamadım. Yani anladığım kadarıyla, ki umarım doğru anlamışımdır, orta gelir seviyesine sahip vatandaşlara bir ev alma imkanı, yeni bir proje sunuldu. İşte daha önceden evin olmayacak ya da mevcut şu anda ev sahibi olmaman gerekiyor. Evli de olsan eşinin de olmayacakmış. Ondan sonra dedim ne güzel, bak bu güzel bir gelişme, gerçekten güzel. Ondan sonra devlet destekli, işte kredi kolaylıkları tanıyorlar falan. Fakat biraz önce duyduğum kadarıyla aylık gelir oranı 40 bin liranın üstünde olan kesime hitap ediyormuş. 40 bin liranın üstünde aylık geliri olan zaten kesimin, hepsinin değildir ama bence birçoğunun zaten evi vardır ya da ev almaya yeltenmiştir. Tabii bu 40 bin lira şimdiki 40 bin lira mı, bu zamlardan önceki 40 bin lira mı, onu da tabii kestiremiyorum. Şu anda 40 bin liraysa tabii öyle bir şey olmayabilir ama yani bu yine bir seçicilik oldu. Bu yine herkese uyan, herkesin ya da her şarta ya benim mesela işte 15 bin lira aylık gelirim var, ben bu evi alamayacak mıyım? Kenarda belki birikmiş param var. Böyle bir koşul ortaya çıktığında işte %10'luk peşinatını vereceğim mesela, alacağım. Tamam, bunlar çok güzel ama bence oradaki sınırlama niye? Onu anlamadım. Ya da öyle bir sınırlama var mı yok mu? Belki de yoktur. O bence üzücü oldu. Yani ben şunu söyleyeceğim size, şimdi buralarda da bir düzenleme bekliyorum. Yeni sürpriz paketler açıklanacak. Bundan da çok eminim arkadaşlar. Yine ev projeleriyle ilgili böyle konuları bu haftada yaşayacağız gibi duruyor. Fakat enteresan olan şu, Mars Merkür retroyken açıklandı bu da. Bence bunda da bir kesinlikle değişme olmak zorunda gibi hissediyorum artık. Bilmiyorum, çok da ilgim yok politikayla falan, sadece izleyici olarak işte aklımın aldığı kadar bakıyorum ben de sizler gibi. Size de burada yorumda bulunuyorum arkadaşlar. Evet, gece saatlerinden sonra daha çok ev konuşacağız. Evet, 2 gün hep ev konuşacağız. Ev satın almak, ev için projelerde araştırmalar yapmak gibi durumlarımız olacak. Ebeveynlerimiz de gündemimiz olacak. Bu arada sevgili dostlarım, şimdi ben size bugünün şanslı saatlerini vereyim. Bugün 11.40-12.30 arasında şanslı bir saat. Yine güzel haberler duyabiliriz. Ama ay boşlukta biraz daha keyfini çıkaracağınız bir gün geçirmenizi tavsiye ederim. Yine güzel bir saatimiz akşam saatlerine geliyor. 18.03-19-11 saatlerinde arkadaşlar. Evet, Güneş'in Uranüs'te olan üçgeni de var. Bu da sürpriz getirebilir, heyecan verici gelişmeler getirebilir. İşte babanız, anneniz size, sana şu kadar para veriyoruz, git o evi al diyebilirler mesela. Veya yurt dışı ile ilgili bazı konular gelişebilir. Aniden beklenmedik gelişmeler bugün aslında olma ihtimali yüksek ve bu saatlerde de olabilir. Önemli işleriniz için de yine siz bu saatleri kullanın. Gece saatlerinde yine harika bir açım var. 01.55 gece 03 sıralarında sevgili dostlarım. Bunu da yine belki uykuda olduğunuz için değerlendiremeyebilirsiniz ama keyifli bir gece, keyifli bir uyku geçirmek için kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, böyle bir gün. Bir şey daha hatırlatayım ben size. Bu gece saat 19 ve 20 aralığında Ay Yengeç Burcu'na geçtikten sonra Jüpiter'e kare yapacak. Tabii ki Ay Jüpiter'e kare yapınca hani öncü burçlar arasında burada biraz kendimizi işte abartabiliriz, özgüvenimizi abartabiliriz. Girdiğiniz ortamlarda biraz daha gereksiz bir şeyleri büyütme, gereksiz bir şeyleri büyütme durumları olabilir. Mesela maddi konularda bazı abartılı işte konuşmalar olabilir, harcamalar, planlar, bunlara dikkat edin lütfen. Akşam 19.50-20.50 araları abartılara açık gözüküyor. Bu yorumlarınızı çekmeye devam ediyorum. Bugün de 2 tane burcumuzu çektim ve yayınladım. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. Bu arada yayınları, yani videoları paylaşın. Daha çok insan izlesin sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.